Bu hafta isminin bile şiir gibi okunduğu Şiraz gezimize devam ediyoruz. İran'ın Fars eyaletinde bulunan bu kadim şehir, yüzyıllar ötesinden bize "Gel ve sırlarımı keşfet" diye fısıldıyor adeta. Bu çağrıya kulak verdiğimiz yolculuğumuzda şehrin en ikonik köşelerine doğru yapacağımız bugünkü gezimizle 18. yüzyılda Zend Hanedanı'nın gölgesinde yükselen Vekil Hamamı'nda bir zamanlar şehrin nabzını tutan fısıltıları duyacağız. Vekil Camii'nin devasa sütunlarını görecek, burada taşların arasına sinmiş duaları hissedeceğiz. Kerim Han'ın gücünü simgeleyen heybetli kale duvarlarında bir imparatorluğun izlerini sürecek ve nihayet dünyanın en renkli ibadethanelerinden Nasrülmülk Camii'ne adım atacağız. Burası güneşin her açısıyla yeniden doğan oldukça etkileyici bir cami. Vitraylardan süzülen ışık, duvarlara kadim İran kültürünün ruhunu boyamış adeta. Şiraz sadece bir şehir değil, yaşayan bir masal gibi. Ve biz şimdi bu masalın en gizemli sayfalarını aralıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Safevi Devleti'nin 1736'da yıkılmasının ardından İran'da Afşar Hanedanı, Zend Hanedanı ve Kaçar Hanedanlığı gibi farklı hanedanlıklar hüküm sürmüştü. Bunlardan Zend Hanedanı'nın kurucusu Kerim Han Zend, siyasi kargaşa döneminde ortaya çıkarak halkın sevgi ve takdirini kazanmış bir karakterdi. Başkenti Şiraz'a taşımış, 1765'te Şiraz'a yerleşmiş ve 14 yıl boyunca burada kalarak şehri imar etmişti. Bugün Şiraz'da mevcut tarihi yapıların 16'sı onun zamanında inşa edilen yapılardan oluşuyor. Bir hanedan kurmasına rağmen bana bey, kral, şah veya sultan demeyin, hepimiz eşitiz. Ben sadece sizin bir temsilcinizim. Onun için bana temsilci yani vekil demeniz yeterlidir diyerek vekil unvanını kullanan Kerim Han'ın inşa ettirdiği yapılar Vekil Çarşısı, Vekil Hamamı, Vekil Camii gibi günümüzde onun unvanını taşıyor. Bir önceki Şiraz gezimizde Vekil Çarşısı'nı ayrıntılı olarak gezip görmüştük. Bu bölümümüzde ilk olarak Vekil Hamamı'nı gezeceğiz. Vekil Hamamı'na doğru ilerliyoruz. Çarşıdan çıktık. Yine dar bir sokaktan geçeceğiz. Vekil Hamamı'na geldik. Tarihi Vekil Hamamı'na giriyoruz. – 18. yüzyılda Zend Hanedanı döneminde inşa edilen Vekil Hamamı, Şiraz'ın sosyal hayatının kalbiydi. Burası sadece bir temizlenme mekanı değil, aynı zamanda sohbetlerin, ticaret anlaşmalarının ve sosyal ilişkilerin yeşerdiği bir buluşma noktasıydı. Kubbe yapısıyla doğal ışık ve ısı dengesini mükemmel sağlayan bu hamam, geleneksel İran mimarisinin bir şaheseri. Şu an müze olarak hizmet veren hamamda, dönemin hamam kültürünü yansıtan bal mumu heykeller sizi tarihe bir adım daha yaklaştırıyor. Zamanın yavaşladığını hissedeceğiniz bu mekanda duvardaki yankılar yüzyıllar öncesinden fısıldayan sesler gibi. Vekil Hamamı'na sadece birkaç adım uzaklıktaki Vekil Camii yine Zend Hanedanı'nın izlerini taşıyor. Kerim Han Zend'in emriyle 18. yüzyılda inşa edilen bu cami, Şiraz'ın en önemli ibadet mekanlarından biri. Sade fakat zarif bir dış tasarıma sahip olan caminin 2 minareli büyük bir giriş kapısı, orta avlu ve büyük kubbeli bir haremi bulunuyor. Tuğladan yapılan cami karmaşık çini ve alçı işçiliği ile dekore edilmiş. Güzelliği ve görkemini kat be kat arttıran tam 48 devasa sütunu ile dikkat çeken camideki sütunlar
ibadet alanı boyunca eşit aralıklarla yerleştirilmiş ve bu denge ve uyum duygusu yaratan bir simetri oluşturuyor. Karmaşık desenler ve tasarımlarla oyulmuş ve dekoratif başlıklarla süslenmiş sütunların en dikkat çekici özelliklerinden biri de süsleme unsurları. Sütunlar, daireler, kareler ve üçgenlerin bir kombinasyonu kullanılarak oluşturulan karmaşık geometrik desenlerle dekore edilmiş. Desenler son derece simetrik ve görsel olarak çarpıcı bir etki yaratan, tekrar eden bir özellikle düzenlenmiş. Ayrıca Kur'an'dan ayetler ve diğer dini metinlerin yer aldığı hat sanatıyla süslenmiş. Caminin kubbesi büyüklüğüyle oldukça ihtişamlı ve ferahlık duygusu oluşturuyor. Alçı ve çini kombinasyonu kullanılarak oluşturulan karmaşık geometrik desenler ve çiçek desenleriyle bezenmiş. Desenler yine son derece simetrik ve görsel olarak çarpıcı bir etki yaratarak tekrar eden şekilde düzenlenmiş. Caminin ibadet edilen bölümünde bir rezonans ve yankı duygusu yaratmak için özenle tasarlanan kubbenin akustiği ise huşu, ihtişam ve heybet duygularını daha da arttırıyor. 8660 metrelik altyapıya sahip ve toplamda 11.000 metrekareden fazla bir alandan oluşan caminin geleneksel Çini işçiliği ve hat sanatının en güzel örneklerini barındıran mihrap bölümündeki detaylar sanat tarihçilerini hayran bırakacak cinsten. Mihrap karmaşık geometrik desenler ve hatlarla süslenmiş. Ayrıca Kur'an'dan ayetler içeriyor. İnce sıva ve çinilerle süslü yarım kubbe ile örtülen mihrap, güzel geometrik desenler ve çiçek desenleriyle süslenmiş bir dizi sütunla destekleniyor. Burada ibadet edenlerin duaları sanki yüzyıllardır duvarlarda asılı kalmış gibi. Caminin dış duvar süslemeleri müthiş gerçekten. Çinilerle bezenmiş her taraf. Alt şerit de İran mermeri. Yine mermer işlenmiş. Şiraz'da İstanbul kafesi gördük. Evet, hangi tatlısıydı? Falude Şirazi. Falude Şirazi. Burada yiyebiliriz. Nerede yiyebiliriz? İçeride yer var mı acaba? Yok, hayır. Orada yeriz. Evet. Tatlının ismi Falude Şirazi. Şiraz'a özgü bir tatlı. Dondurma gibi. نشاسته چیکر نشاسته Falude Şirazi. Oo, buz gibi. Dondurma. Falude-i Şirazi. Evet, Falude Şirazi. آربالو شیرین Kiraz şerbeti kattım ben. Biraz kiraz şerbeti katarak yiyeceğim. İsterseniz limon şerbeti katabiliyorsunuz. Ya da bu limon şerbetiydi. Bu da لیمون Suyu. limon suyu, O da birleş teri. Şerbet. şerbet. Bu da şerbet. گفتا تو بندگی کن کو بنده Şiraz'ın tam merkezinde yükselen Kerimhan Kalesi, Zend Hanedanı'nın kurucusu Kerimhan'ın gücünün bir simgesi gibi. 18. yüzyılda hem savunma hem de idari merkez olarak kullanılan kale, bugün Şiraz'ın en etkileyici yapılarından biri. Kalenin dış duvarlarının dört köşesindeki burçlar, nişancıların ve muhafızların gözetleme yeri. Her kulenin yüksekliği yaklaşık 14 metre ve bu kulelerden biri Pisa Kulesi gibi eğik konumda. Kale duvarlarının yüksekliği ise 12 metre civarında.
Savunma duvarlarının askeri mimari özelliklerine rağmen kule ve surlarda zarif ve sanatsal tuğla işçiliği süslemeleri oldukça etkileyici. Sanki savunma amaçlı değil de bir sanat eseri yapmak için uğraşılmış gibi. Dönemin en iyi inşaatçıları ve mimarları tarafından ülkenin dört bir yanından getirilen en iyi malzemelerle inşa edilen kalenin yapılarında güzellik ve zarafet göz ardı edilmemiş. 12 metrelik yüksek duvarları ve dört köşesindeki burçlarıyla dikkat çeken 4000 metrekarelik yapı kompleksinde Kerim Han'ın özel odaları ve harem bölümü bulunuyor. Zend Hanedanı'ndan sonra Kaçar Hanedanlığı'nın bazı yerel yöneticilerinin de kaldığı kale, Kaçar Hanedanlığı yıkılınca hapishaneye çevrilerek içindeki resimlerin üzeri sıvanmış. Kalenin en önemli mimari özelliklerinden biri dış cephesinde ve iç kısmında Selçuklu ve Safevi mimari unsurları barındırması. Hat yazıları, bahçe düzenlemesi, tuğla işçiliği, sıva ve çini bunlardan bazıları. Kerim Han Kalesi'nin tüm odaları birbirine bağlı ve birbirine erişimleri var. Bu şekilde her bir sundurmanın en uzak odasına gitmek için bile sundurmayı terk etmeye gerek kalmıyor. Bu odalarla ilgili şaşırtıcı bir başka nokta ise geleneksel İran konutlarındaki gibi odaların girişinin birbirine bakması ve aradaki boşluğa yerleştirilmiş dar bir geçitle odadan odaya geçilebilmesi. Odalar mukarnas ve ince resimler gibi İran sanat teknikleriyle dekore edilmiş. Buradaki ahşap işlemeler, vitraylar ve duvarlardaki minyatürler hayranlık uyandırıcı. Şu şeyler çok güzel değil mi? Şunlar. Kabartma var onların üzerinde. İçeriye baktınız mı? Yok, oraya bakmadım. Daha ben sağ taraftan geldim. O tarafa doğru gideceğim. Orada herhalde diyecekler. Ayakkabıları çıkaracağız. Ayakkabıları çoğalıyor. Ayakkabıları çıkararak girebiliyoruz. Şimdi yukarıya çıkacağız. Çalışma bölümü Kerim Han'ın. Çalışma odası. Kacarlar zamanının çalışma odası. Buraya da belki uzanıp dinleniyordu. Yukarıda süslemeler. Güzel. Burada bir halı tezgahı. Nargile. Küçük bir semaver gibi çay demlenen bir yer. Tar. Kerim Han'ın evdeki kişilerde herhalde heyet. Bir heyet gelmiş ziyarete. Avrupa'dan herhalde. Şapkalı çünkü. Kacarların kıyafeti. Mersi. Hayli memnunum. Hodafız. Kalenin mimarisi İsfahan mimarisinden güçlü bir şekilde etkilenmiş. Bu mimarinin karakteristik özelliklerinden biri, binanın dış cephesi nispeten basit ve daha az gösterişli bir görünüme sahipken iç kısımlarının zarif ve büyüleyici dekorasyonlarla kaplı olması. İç avludaki portakal ağaçları ise Şiraz'ın doğal güzelliğini yansıtıyor. Bu sıcakta gölgeyi bulunca böyle uzanacaksın. Hop. Güzel. Şiraz'da öğlen vakti hava çok sıcak. Böyle yürüme yollarına serinletici su buharı püskürten şeyler yerleştirmişler. Altından geçerken biraz serinliyorsunuz. Yol boyunca böyle buhar püskürüyor üzerinize.
iki büyük banka yan yana gelmişler. Şey vardı, bir de Mellat Bank var. Refah Bank var. Evet, Millet, Refah, Evet. Sefer, Milli, Melli. evet, Keşavarzi, Bunlar büyük bankalar. Ticaret, Ticaret Bank. Mescid-i Nesir el-Mulk Kaçarlar döneminden kalan bir cami değil mi? O dönemde yapılmış. İşlemeler falan var. Dünyanın dört bir köşesinde her biri birbirinden farklı, kendine özgü tasarımı olan birçok cami bulunur. Fakat bir caminin diğerlerinden ayırt edilebilmesi için benzersiz olağanüstü özelliklere sahip olması gerekir. İşte dünya üzerindeki bu camilerden biri de Şiraz denildiğinde akla gelen Nasırülmülk Camii. 1876'da Türk olan Kaçar Hanedanı döneminde Mirza Hasan Ali Nasırülmülk'ün emriyle inşasına başlanan ve 12 yılda tamamlanan bu cami dünyanın en renkli camisi olarak biliniyor. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir cami gibi görünse de caminin içindeki vitray süslemelerinden içeriye yansıyan ışıklarla birlikte rengarenk bir görünüm oluşuyor ve bu renk cümbüşü yerli ve yabancı turistler tarafından oldukça fazla ilgi görüyor. Bu özelliği ve çinileriyle Pembe Cami, Renkli Cami, Gökkuşağı Cami, Kaleidoskop Camii gibi farklı birçok isimle anılıyor. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte vitraylardan süzülen güneş ışığı duvarlar ve halılarda mavi, pembe, turuncu tonlarında bir dans başlatıyor. Fakat bu etkiyi tam olarak yakalayabilmek için sabah çok erken saatlerde ziyaret etmek şart. Geniş vitray süslemeleri, geleneksel 5 iç büke uygulaması ve çini desenleriyle çok yönlü bir geometri ile sanat ve bilimin iç içe geçtiği çok hoş bir bağlantı oluşturulmuş burada. Karmaşık geometrik çini tasarımlarının en nadide örnekleri boyalı kemerler, sütunlar, nişler ve muhteşem kubbeler oldukça etkileyici bir izlenim bırakıyor. Pembe, mavi ve sarı tonlarında geleneksel İran motifleriyle süslü çarpıcı çini çalışmaları tek kelimeyle muhteşem. Burada fotoğraf çekmek tabii ki çok özel ve çok güzel bir deneyim. Fakat anı yaşamak çok daha önemli ve anlamlı. Çünkü bu renklerin hoşluğunun yaşattığı güzel his burada anın içinde kat be kat daha fazla. Şiraz gezimizin ikinci kısmında tarihin ve sanatın izinde unutulmaz bir yolculuk yaptık. Vekil Hamamı'nın gizeminden Nasırülmülk Camii'nin renklerine kadar bu şehir bize her adımda yeni bir sürpriz sundu. Peki ya Şiraz'ın diğer hazineleri? Hafız'ın türbesi, Eran Bahçesi ve Sadi Şirazi'nin mezarı gibi efsanevi duraklar bu yapılarda bir sonraki bölümde sizleri bekliyor olacak. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şiraz'ın büyüsü devam edecek.